Mutfakta Hayat'tan merhaba arkadaşlar. Mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem çok pratik hem de inanılmaz lezzetli bir yeşil fasulye yemeği yapacağız. İçinde zepseler var, kıyma var, hatta ilikli kemik bile var. Yani tam bir şifa ve lezzet bombası. Tabii ki yemeğimizi yapmaya başlamadan önce malzeme listemizi veriyoruz. 1 kilo yeşil fasulyemiz var, 1 kuru soğan, 2 diş sarımsak, 3 sivri biber, 1 köy biberi, 1 domates, 1 patates, domates salçası 1 kaşık, baharatlarımızda 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kurutulmuş kuru soğan tozu, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tatlı kırmızı toz biber, 1 çay bardağından 2 parmak ya da 1 parmak eksik arkadaşlar zeytinyağı, 1 tane ilikli kemik, kıyma, su. Kolay, pratik yemekler serisine bir yenisini daha ekliyorum arkadaşlar. Hem de öğrenci işi yemekte olabilir. Çok rahat ve pratik yapılır. Şöyle fasulyemizi verev verev doğradım. Kuru soğanımızı ay gibi doğradım. İsteyen küçük küçük de doğrayabilir. Patatesimizi de küp küp doğradım. Domatesimizi, sarımsağımızı, biberimizi hazırladım. Yemeğimizi yapmaya başlıyorum. Tenceremi aldım geldim arkadaşlar. Şöyle hemen doğradığımız malzemeleri hemen içerisine alıyorum. Salata karıştırır gibi doğradığımız malzemeleri komple karıştıracağım. İsterseniz sırasıyla da dizebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız, gönlünüzden nasıl geçiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Kuru soğanımı, patatesimi, yeşil fasulyemi, domatesimi, sarımsağımı, yeşil biberimi tenceremizin içerisine aldım. Baharatlarımızı da içerisine alıyorum. Pul biberimiz, karabiberimiz, tuzumuz, kurutulmuş kuru soğan tozu, karabiber, kırmızı toz biber şöyle üzerine serpeleyip tatlandıracağız arkadaşlar. Elinizde varsa ben böyle yazın kurutulmuş acı biber tozu çok yakışıyor. Cin biber. Şöyle 2 çay kaşığı ilave etmem yeterli. Hemen üzerine devam edeceğim. Tabii şöyle güzelce bir elimizle iyice harmanlıyorum. Şöyle gayet güzel oldu. Kuru soğanımızı küçük küçük de doğrayabilirsiniz. Ay gibi de doğrayabilirsiniz. Evet, tamamını harmanladım. Buradaki püf nokta salçayla tamamını kapatacağım arkadaşlar. Salçanın koruma özelliği olduğu için dağılma oluşmayacak pişme esnasında. Bütün salçayı tüm zepseye güzelce yediriyorum. Güzelce harmanladım. Hemen şöyle ilikli kemiğimizi de içerisine alıyorum. Bir tane. Hem suyu lezzetli olacak hem de yararlı arkadaşlar. 100 gram kıyma. Şöyle dağıtıyorum hemen. Buzluktan çıkarmıştım. Biraz donuk olduğu için elimle parçalayacağım. Evet, kıymamızı da harmanladık. Şöyle hafif üzerine bastırmak istiyorum. İsteyen 1 çay kaşığı şeker de ilave edebilir. Tabii içerisinde kıyma olduğu için ben ilave etmedim. Zeytinyağımızı da üzerine gezdiriyorum. Son aşamaya doğru gidiyoruz. Hemen üzerine geçecek kadar arkadaşlar şöyle hafif altta gözüktü mü yeterli. Bakıyorum şöyle. 1 litre ilave ettim. Hafif daha üzerine gezdirmek istiyorum. Ayrı bir yerde suda kaynatıp suyu çok az gelirse ilave edebilirsiniz.
Evet, yemeğimiz tamamen hazır. Doğru pişme aşamasına gidiyorum. Ocağımızın altını yaktım. Güzelce damak tadına göre de tuzunu kaynadıktan sonra ayarlayabilirsiniz. Daha önceden tuz atmıştım zaten arkadaşlar. Bir tatlı kaşığına yakın. Hemen kapağımızı kapatacağım. Tabii ki ilk başta harlı kaynayacak. Daha sonra ocağımızın altını mum alevi kadar kısıp 1-1,5 saatte yemeğimiz hazır. Evet, pratik bir şekilde yemeğimiz, şöyle göstereyim arkadaşlar, hazır olmuş oldu. Ayrıca pişti. İlikli kemiği de içerisinden alıyorum. İlikleri de içerisinde ezmiştim. Tuzu da damak tadınıza göre yine ayarlayabilirsiniz kaynadıktan sonra. Şöyle göstereyim. 1 saat 15 dakikada kısık ateşte pişti. Oldukça lezzetli. Şöyle suyunu öncelikle göstereyim. Çok lezzetli bir yeşil fasulye yemeği elde etmiş olduk arkadaşlar. Şöyle 15-20 dakika dinlendireceğim. Daha sonra servise gidiyorum. Ayrıca suyunu az ilave etmek istiyorsanız, sulu gelmesin diye, kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Kızartma tadında olsun istiyorsanız az su ilave edin. Eğer biraz sulu yemek kıvamında olsun istiyorsanız benim gibi şöyle 1 litre artı 1 çay bardağı su ilave edebilirsiniz. Evet, yemeğimizi dinlendirip servis aşamasına gidiyorum. Ve işte sonuç. Mis gibi kokan nefis besleyici yeşil fasulye yemeğimiz hazır. Bu tarif özellikle öğrenciler ve çalışan hanımlar için hem pratik hem de çok doyurucu. Denerseniz yorumlarda benimle paylaşmayı çok isterim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kucak dolusu sevgiler. Hoşça kalın.